Selam arkadaşlar. Bilgi sarmalı kitabımızın 3. testi üssü sayılarla devam edeceğiz. Gelin birinci sorumuzla başlayalım. 2 üzeri x'in eşittir 5 olduğu ifadede 8 üzeri x eksi 3 çarpı 2 üzeri x artı 2 işleminin sonucu kaçtır diye bize sormuşlar. İlk önce 8 üzeri x'li ifadeyi ben 2 üzeri 3'ün x'inci kuvveti diye eksi 3 çarpı 2 üzeri x çarpı 2'nin karesi şeklinde ne yapabilirim? Yazabilirim. Bu işlemi yaptıktan sonra kuvvetlerde yerleri ne yapabiliyorduk? Değiştirebiliyorduk. 2 üzeri x'in 3. kuvveti eksi burayı çarptığımızda 12 çarpı 2 üzeri x ifadesi gelmiş oluyor arkadaşlar. 2 üzeri x'i bize soruda 5 olarak vermiş. 5'in kübünü eksi 12 çarpı 5 olduğunu söylediğimiz anda 125 eksi 60'tan cevabımızın 65 yani Bursa şıkkı gelmiş olacak. İkinci sorumuzla devam edelim arkadaşlar. İkinci soruda da 2 üzeri x'in a, 3 üzeri x artı 1'in de b olarak vermiş. 48 üzeri x ifadesine a ve b türünden bizden eşiti istenilmiş. İlk önce 48 sayısına şöyle bir yazalım. 48 üzeri x nedir? 16 üzeri x çarpı 3 üzeri x şeklinde yazabilir miyim? Bu 16'yı da 2 üzeri x'in 4. kuvveti şeklinde yazdığımızda 3 üzeri x gelmiş olacak. Ve ben soruda 2 üzeri x'in a, 3 üzeri x artı 1'de diye 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 1'den de b olduğunu söylüyorduk. 3 üzeri x'e o zaman ben b bölü 3 şeklinde yazabilir miyim? Bu durumda burası a üzeri 4 çarpı b bölü 3'ten a4 çarpı b bölü 3 şeklinde ne yapabilirim? Yazabilirim. O da ikinci soruda A şıkkı gelmiş olur. Üçüncü sorumuza bakalım arkadaşlar. Üçüncü soru 2022 TYT'de çıkmış bir soru. Mine tahtaya yazdığı aşağıdaki 5 sayıdan her birini üssü sayı olarak ifade ediyor diyor. Mine bu sayılardan birini tahtadan sildikten sonra kalan 4 sayıdan her birinin ya tabanının ya da kuvvetinin 3 sayısına eşit olduğu görülüyor diyor. Mine'nin tahtadan sildiği sayı kaçtır? 2022 TYT'de kolay bir soru sormuşlar arkadaşlar. 8 ifadesini ben 2'nin kübü şeklinde, 9'u 3'ün karesi şeklinde, 36'yı 6'nın karesi şeklinde, 64'ü ya 2 üzeri 6 ya da 4'ün kübü şeklinde yazabiliyorum. Şimdi burada 4'ün kübü olarak yazmamın sebebi de bizde soruda istenilen kısım tabanının ya da kuvvetinin 3 sayısına eşit olduğu kısmı olduğu için 2 üzeri 6 diye yazdığımızda bu ifadenin de silinebileceğini söyleyebiliriz. Ama 4'ün kübü şeklinde yazdığımızda burası sağlamış olacak. 81'e geldiğimizde de 81 sayımızda 3 üzeri 4 olduğu için ifadelerin ya tabanında ya da kuvvetinde gördüğünüz üzere arkadaşlar 3 sayısına denk gelmiş olduk. Sadece burada 6'nın karesi ifadesinde yani 36 sayısının bize tabanında ya da kuvvetinde 3 sayısının olmadığını söyler. Yani tahtadan sildiği sayı o zaman 36 sayısıdır. Devam edelim 4. sorumuz ile. 4. sorumuzda da 10 üzeri x eşittir 2 üzeri x artı 2 diye bir ifade verilmiş. 10 üzeri x'i parçaladığımızda 2 üzeri x çarpı 5 üzeri x şeklinde yazdık. Ve karşı tarafı da yine parçalıyorum. 2 üzeri x çarpı 2'nin karesi şeklinde yazdığımızda buradaki 2 üzeri x'lerin birbirini götüreceğini söyleyebilirim. 5 üzeri x'ten de cevabımız ne gelmiş olacak? 4 gelmiş olacak. Bu elimizde kalsın arkadaşlar. Soruda bizden istenilen kısım ise 5 üzeri x artı 1 eksi 25 üzeri x olmuş. O zaman ben burada şöyle bir işlem yapabilir miyim? 5 üzeri x artı 1'e 5 üzeri x çarpı 5 üzeri 1 şeklinde yazdım. Eksi
Buradaki 25 ifadesi de 5'in karesi olacağı için 5 üzeri x'in niye olmuş oldu? Karesi şeklinde olmuş oldu. 5 üzeri x ifadesine 4 diyorduk. Gelelim bunlara 4'lerimizi yazalım. 4'leri yazdıktan sonra 4 çarpı 5'ten 20 eksi 4'ün karesi 16'dan da cevabımızın 4 gelebileceğini söyleyebiliriz. Ve 4. sorumuz buradan B şıkkı olmuş olacak arkadaşlar. Diğer sayfamızdaki sorulara bakalım. Şimdiye kadar çözmemiştik 5. soru tarzında soru. İlk defa burada çözeceğiz. Şimdi bize oluşan sayının kaç basamaklı olduğunu sormuş. Basamak sorularında genel olarak bize 10 ifadelerin katları verilir. Şimdi 10 ifadesinin katları verilirse onun asalları 2 ve 5 olacağı için ifadeler genellikle bu tarzda olur. Yani mesela burada 25 üzeri 9 verilmiş. Ben buraya 5'in karesinin 9. kuvveti çarpı 2'nin 4. kuvvetinin 4. kuvveti şeklinde yazdım. Eksi 2 üzeri 17 çarpı 625 de 5'in 4. kuvveti olacağı için arkadaşlar 5'in 4. kuvvetinin 4. kuvveti diye yazdım. Şimdi kuvvetin kuvveti ne yapılıyordu? Çarpılıyordu. Bu durumda 2 ile 9'un çarpımından 5 üzeri 18. 2 üzeri 16 eksi 2 üzeri 17 çarpı 5 üzeri 16 şeklinde yazdık. Burada 5'in karesi çarpı 5'in 16. kuvveti çarpı 2'nin 16. kuvveti. Burada bu şekilde yapmamın sebebi arkadaşlar benim onun kuvvetlerini yazabilmem. O zaman 2 ve 5 asallarını kullanırken burada kuvveti küçük olan asala göre yazmam gerekmiyor mu? Mesela 5 üzeri 18'i ne yapmış olduk burada? Parçalamış olduk. Nasıl parçaladık? 5 üzeri 16 olarak parçaladık ki 2 üzeri 16 ile birbirlerinin çarpımlarının 10 üzeri 16 gelmesi sebebiyle. Eksi 2 üzeri 1 çarpı 2 üzeri 16 çarpı 5 üzeri 16. Baktığımızda arkadaşlar şimdi 5'in karesine yazdığımızda 25 çarpı ne geldi? 10 üzeri 16 geldi. Aynı mantıkla burayı da yazdığımızda eksi 2 çarpı 10 üzeri 16 geldi. 10 üzeri 16 parantezinde 25'ten 2'yi çıkarttığımızda 23 çarpı 10 üzeri 6 değil midir? Bu da şu anlama gelmiyor mu? 10'un birinci kuvvetinde 10, 10'un ikinci kuvvetinde 100'dü. Ben bu durumda şunu söyleyebilir miyim? 10'un kuvveti kadar 0 mı olması lazım? O zaman bu durumda 10 üzeri 16'dan 16 tane ne gelmiş oldu? 0 gelmiş oldu. Başlangıçta da bizim 23 sayımız olduğu için ifademiz 18 basamaklıdır diyebiliriz ve 5. sorumuzun cevabı Bursa'dır. 6'ya bakalım. 6. soruda da şunu söylemiş. ABCD ağırlıkların gram cinsinden eşiti yukarıda verilmiştir diyor. Eşit kollu terazi dengede olduğuna göre X ve Y ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru olabilir? Hepsini bir türden yazacağımız için arkadaşlar ben bunları 78'e göre yazayım. 78 diye kullandığımda A kütlesi için 78 çarpı 10 üzeri eksi 22 demem lazım. Çünkü bir virgül kaydırdığımda sağ tarafa doğru onun kuvvetinden ne yapmam lazım? Bir tane eksiltmem lazım. Aynı mantıkla B'ye de baktığımızda 1, 2, 3. 3 virgül kaydırdığım için 78 çarpı 10 üzeri eksi 26 olmuş oldu burası. Aynı şekilde C'ye de baktığımızda 78 2 virgül kaydırıldığı için 10 üzeri eksi 22 olmuş oldu. Diğeri zaten 78 çarpı 10 üzeri eksi 19'du. Soruda verilene göre eşit kollu terazi dengede olduğuna göre X ve Y ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru olabilir demiş. Terazi şu an ne? Dengede. Dengede olabilmesi için ne olması lazım? İki ifadenin birbirine eşit olması lazım. Burada da A ve C'yi ben birbirinden farklı kefelere yerleştirdiğimde ne olmuş olacak?
dengede kalmış olacak. Buradan da cevabımız 6. soru için Bursa şıkkı. Diğer sayfamıza geçelim. 7. soruyla devam ediyorum arkadaşlar. Ben bu yöntemi sizlere göstermiştim. Yöntemimiz neydi? Payın kuvvetinin küçük olan sayıya göre, paydada da aynı şekilde küçük olana göre ne yapıyorduk? Ortak parantez alıyorduk. Yani pay kısmında en küçük ifademiz 3 üzeri 13 olduğu için 3 üzeri 13 parantezinde yazıyorum. 3 üzeri 15 olabilmesi için ifadeyi ne ile çarpmam gerekiyor? 3'ün karesi ile çarpmam gerekiyor. 3'ün karesi ile çarpıyorum. 3 üzeri 14 olabilmesi için 3 üzeri 1 ile, 3 üzeri 13'ün kendisinin olabilmesi için de 1 ile çarpıyorum. Bölü. Yine 3 üzeri 10 parantezinde yazıyorum arkadaşlar burayı. Buradan ne geliyor? 3'ün karesi. Buradan da eksi 2 gelmiş oluyor. Şimdi ilk önce şu ifadelerimizi bir götürelim. Şuradan 3'ün kübü gelmiş oldu. Şuradaki ifadenin çözümünü yapalım. 9 eksi 3 6 bir daha 7 geldi. 27 çarpı 7 bölü 3'ün karesi 9. 9'dan da 2 çıkınca yine 7 gelmiş oldu. 7'lerimiz birbirini götürdüğü anda cevabımızın 27 olduğunu söyleyebiliriz. 7. sorumuza buradan Edirne şıkkı gelmiş olur. 8. soruyla devam edelim. Şimdi ifadenin bir tanesi 0,125, diğeri de 0,1 bölü 0,05 gelmiş oldu. Yani ben bu ifadede ne düşünebilirim? 5'in kuvvetleri şeklinde yazabileceğimi söyleyebilirim. O zaman burada şunu söylesek, hatta 125 bölü 1000 dediğimizde soruda şöyle bir şey gelecek. X artı 1. Şurayı da kaydıralım. 10 bölü 5 olmuş olacak. Yani şöyle 2 virgül kaydırdım. Buradan bir virgül kaydırdım. Bir tane de 0 ekledim. 10 bölü 5 geldi. X artı 5. Evet, kuvvetimiz ne olacaktı? Tabanları eşitleyip birbirine eşitleyebiliyorduk. 125 bölü 1000 ifadesi 1 bölü 8 değil midir? Üzeri x artı 1 geldi. 10 bölü 5 neydi? 2 üzeri x artı 5. Ben burada şunu söyleyebilir miyim? 1 bölü 8'i ben nasıl oluşturabiliyordum? 2'nin eksi 3. kuvvetiyle oluşturabiliyordum. 2 üzeri eksi 3'ün x artı 1 kuvveti ve 2 üzeri x artı 5 şeklinde yazmış oldum. Kuvvetin kuvveti ne yapılıyordu? Çarpılıyordu. Eksi 3x eksi 3 x artı 5'e eşit olmuş oldu. Eğer ki tabanlar birbirine eşitse kuvvetler birbirine eşitti. Buradan 4x, buradan da eksi 8 geldi arkadaşlar. X'imize buradan eksi 2'dir diyebiliriz. Ve cevabımız 8. soruda Adana. Diğer sayfamızdaki sorularla devam edelim. 9. soruda ise yapmamız gereken şey şu. İfadenin pay kısmında 4 tane 15 üzeri x verilmiş. O zaman bunlar toplam durumundaysa 4 çarpı 15 üzeri x şeklinde yazdım. Bölü yazdık. 5 üzeri x'ten payda da 2 tane olduğu için 2 çarpı 5 üzeri x gelmiş oldu. Bu ifadede 54'e eşit ise arkadaşlar 4 ile 2 birbirini götürür. Pay kısmında 2 kalmış olur. 15'i de 3 ve 5 asalları şeklinde ne yapabilirim? Ayırabilirim. Yani şurada 3 üzeri x çarpı 5 üzeri x yazıyorum. Neyin yerine? 15 üzeri x yerine. Buradan da 5 üzeri x'lerim de birbirini götürdü. 2 çarpı 3 üzeri x'im benim 54 ise buradan x'i kolaylıkla bulabilirim artık. İlk önce her tarafı 2'ye böldüm. 3 üzeri x'im geldi. Bu da 27 ise x'imiz de buradan 3'tür diyebiliriz. 9. sorumuzun cevabı da C şıkkı gelmiş oldu arkadaşlar. 10. sorumuzda devam edelim. Problem tarzında verilmiş bir soru. Sorumuzu okuyalım. Kanalizasyon sistemi arıtma tesisine, oradan da kullanım suyuna, oradan da içme suyu olarak dağıtılıyormuş. Bir ilçede 512 tane ev varmış. Bunu yazalım. 512 tane neyimiz var? Ev. Her ev günlük olarak kullandığı 1024 litre suyu kanalizasyon sistemine boşaltıyor diyor.
kullandıkları su ne kadarmış? 1024 litre. Kanalizasyon sistemiyle sular arıtma tesisine taşınıyor diyor. Her gün arıtma tesisine gelen suların 1/2'si kullanım suyu olarak geri dönüştürülüyor diyor. Kullanım suyunun da 1/4'ü ise içme suyu olarak bir su hattıyla evlere gönderiliyor diyor. Buna göre 16 günde bu arıtma tesisi toplam kaç litre içme suyunu tekrardan evlere gönderir diye sormuş. İlk önce 512 evimizi biz 2 üzeri 9 şeklinde yazalım. Bu bir ev sayısı için söylenildi. Bir evden ne kadar su kanalizasyon sistemine boşaltılıyordu? 1024. Onu da 2 üzeri 10 diye yazdım. Çarpı diyorum. Her gün arıtma tesisine gelen suların 1/2'si kullanım suyu olarak geri mi döndürülüyor? 1/2 çarpı aynı şekilde kullanım haline getirilen su da 1/4 olduğu için bunların çarpımından 2 üzeri 19 bölü 2 çarpı 4'ten de 2 üzeri 3 şeklinde yazdığımızda cevabımız 2 üzeri 16'dan arkadaşlar. Bir de soruda şunu kaçırdık. 16 gün dediği için 16 günden dolayı da 2 üzeri 4 ile çarptığımız anda cevabımız 2 üzeri 20 yani Edirne şıkkı gelmiş olur. 10. sorumuzu da bu şekilde çözmüş olduk. Son 2 sorumuz arkadaşlar. 11. soruda şöyle bir şekil verilmiş. Şekilde Ankara, İstanbul, Antalya ve İzmir'in fiyatları verilmiş. Bir uçuş firması sadece Moskova'dan gerçekleştirilen uçuşlar için müşterilerine aldıkları bilet karşılığında her uçuşun euro cinsinden ücretinin 1/4'ü kadar mil puanı vermekteymiş. Şimdi uçuşun maliyeti neyse bunun 1/4'ü kadar ne veriliyormuş? Mil puanı veriliyormuş. Bu firmanın Moskova'dan Ankara, İstanbul, Antalya ve İzmir'e yaptığı uçuşların ücretleri aşağıda verilmiştir diyor. Bir iş adamının bir ay içerisinde bu firmayla Moskova'dan yaptığı uçuşların listesi aşağıdaki gibi verilmiştir. Bir ayda kaç mil puanı toplanmıştır diye soruyor. Şimdi Antalya'ya kaç sefer yapılmış? Bir sefer yapılmış. O zaman 4 üzeri 4'ü ben nasıl yazarım? 2'nin karesi üzeri 4'ten 2 üzeri 8. Hatta şunların hepsini ilk önce yazarım. Ankara için yazıyorum. 2 üzeri 4'ün karesi. İstanbul için yazalım. 2'nin kübünün kübü. Antalya için yazalım. 2'nin karesinin 4. kuvveti. Buradan da İzmir zaten 2 üzeri 7 olarak verilmiş. Kuvvetin kuvvetlerini çarpalım. Ankara 2 üzeri 8. İstanbul 2 üzeri 9. Antalya 2 üzeri 8 ve İzmir'de 2 üzeri 7 idi. Antalya'ya bir sefer uygulanmıştı. 2 üzeri 8'imi aldım. Artı Ankara'ya 2 tane seferim varmış. Ankara'nın fiyatı neydi? 2 üzeri 8. 2 çarpı 2 üzeri 8 yazdık. Artı İzmir'e kaç sefer düzenlenmiş? 2 sefer düzenlenmiş. İzmir'de 2 üzeri 7 idi. 2 çarpı 2 üzeri 7 geldi. Artı İstanbul'a baktığımızda da bir seferde ona düzenlenmiş 2 üzeri 9. Şimdi burada 2 üzeri 8 parantezinde ne yapabiliyorum? Alabiliyorum. 2 üzeri 8'i aldım. Birinci ifadeden 1, ikinci ifadeden 2, üçüncü ifadeden tekrar 1, dördüncü ifadeden de 2 geldi. Toplamları ne geliyor? 1, 2 daha 3, 1 daha 4, 4, 2, 6. 6 çarpı 2 üzeri 8 geldi. Bunun ne kadarı bile dönüştürülüyordu? 1/4'ü. Yani ifadeyi ne yapacağım? 2'nin karesine bölmem lazım. Bununla bu gitti. Buradan 3 geldi. Buradan da 2 üzeri 7 gelmiş oldu. Cevabımız 128 çarpı 3'ten 8, 3, 24, elde var 2, 6, 8, 384. Yani 11. sorumuzun cevabı da C şıkkı gelmiş olur burada. Güzel bir örnekti. 12. sorumuzda da x bir gerçel sayı, karenin içerisi dışarıya 4 üzeri x, dairenin dışarıya 8 üzeri x olarak çıktığını söylemiş. Kare için o zaman 2 üzeri 2x derim. Çember için ise, daire için ise 2 üzeri 3x şeklinde yazabilirim. Şimdi demiş ki örnek olarak vermiş bize bir tanesinde de
Karenin içerisine eksi 1'i yazmış. Eksi 1 eşittir. Ne gelmiş oldu? 4 üzeri eksi 1'den 1 bölü 4. Şimdi diğerinde ise 8'in karesinden de 64 geldiğini ne yapmış? Bizlere söylemiş. Kare. O zaman a yazarsam ne gelecek? 4 üzeri a eşitmiş. A eksi b. Yani 8 üzeri a eksi b geldi. Bu da neye eşitmiş? 2'ye. Şunu söyleyebilir miyim o zaman? 4 üzeri a 2'ye eşitse a'mızın değeri kesinlikle bizim neye eşittir? 1 bölü 2'ye. O zaman şunu da söyleyebilirim. A eksi b de 2'nin kübü olacağı için 2 üzeri 1'i sağlayabilmesi için 1 bölü 3 olması lazım. Benim a 1 bölü 2 ise b'min cevabını bulabilmem için de şunu mu yazmam lazım? 1 bölü 2 eksi b 1 bölü 3'e eşit ise burayı 3 ile genişletelim. Burayı da 2 ile genişlettiğimizde b'nin cevabının da 1 bölü 6 olduğunu söyleyebiliriz. A'yı ve b'nin toplamı sorulmuş. 1 bölü 2 artı 1 bölü 6'dan 3 ile genişlettim. 4 bölü 6 geldi. Her tarafı 2'ye böldüğümüzde de cevabımız 2 bölü 3 şıkkı gelmiş olacak. Yani B. Sorularımız bu şekildeydi gençler. Üslü ifadelerle ilgili olan testlerime devam edeceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.